Uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşımla görüştüm ve çok garip bir şey oldu. İnanır mısınız bilmem, arkadaşım mutluydu. Bana garip geldi çünkü benim etrafımdaki insanlarda ve diğer gözlemlediğim insanlarda konsantre bir dertlilik hakim. Ama mesele kariyer, evlilik, ilişki gibi de değil. Yani bu insanlar toplumun bu beklentiler hiyerarşisini karşılamış ama şey gibi de bir durakta bekliyorlar. Ben şimdi ne yapacağım durağı? Hepsine de bahsettim bu arkadaşımdan ve sirkte bir hayvan görmüş gibi filan davrandık. Hayatımın böyle kötü bir dönemindeyken bu arkadaşım bende çocuğuna kitap oku demeyip yanında kitabı okuyan ebeveyn etkisi yarattı. Yani nasıl bunu yaptı, neden mutlu, sadede geliyorum. Çünkü hayalleri var ve gerçekleştirmek için çalışıyor. Hayatının düzenini hayallerine ve amacına göre dizayn etmiş ve tamamen kendine kanalize. Bu kitapta arzularımız ve onların gerçekleşmesi anlatılıyor. Oku bu kitabı. O zaman anlarsın arzularımızın nasıl karmaşık olduğunu. Aynı zamanda başkalarının arzularını yerine getirmenin ne kadar kolay, kendi arzularını yerine getirmenin ne kadar zor olduğunu da anlarsın. Biz bugün piknik yapmaya karar verdik. Açık ağırlıyor. Abi alsaydı buldum çocuğu. از بدخشانمه آرام جانمه با پیش من بیا بیا از بدخشانمه آرام جانمه با پیش من بیا بیا ایارم بیا دلارم بیا دل میر تو داره سرزمارم بیا ایارم بیا دلارم بیا دل میر تو داره سرزمارم بیا The shadow of the valley of death. Düşünmeden düşünmenin gücü. Hikaye şu ki insan beyni genelde karar vermek için iki stratejiye sahip. Birincisi bilinçli olarak bilgiyi alıp ve işlemek, avantajları ve dezavantajları listeleyip ve ardından hangi yöne gideceğini mantıklı bir karar vermesi. Bu yavaş bir süreç ve çoğu zaman bir sorunu çözmek için gerçekten çok fazla zamanımızı alıyor. Dolayısıyla evrim sürecinde başka bir strateji geliştirdik. Onu mükemmelleştirdik ki bu çok daha hızlı çalışıyor. Buna da snap judgment ya da anlık karar verme denir. Ve bu analiz yerine duygulara ve sezgilere dayanıyor. Ama kararların sonuçlarına baktığımızda garip olan şey sezgisel kararların çoğu zaman analize dayalı kararlardan daha iyi ve üstün olması. Ama sezgilere göre hareket etmek de bence tecrübe ve uzmanlıktan geliyor. Hatta bir insan hakkında yargıda bulunmamız bile tecrübe, yaş ve uzmanlık, daha doğrusu sarraflık gerektiriyor. Yani birine ilham gelmesi gibi bir şey değil bence. Bunu tüm mesleklerde görebiliriz. Bir kere taciz edilmiş biriyseniz ki maalesef kadınların neredeyse %99'u birinin sadece size uzaktan bakması bile yani ispatlaması zor olan bir şeyi o tanıdık kokuyu alabiliyorsun. Bu yüzden özellikle bu tarz olaylarda içindeki hissettiğin şeye güvenmek lazım. Yani biriyle dans ettiğinde öyle bir şey hissetmiyorsun ama başka biriyle el sıkıştığında bile o tanıdık taciz kokusunu alabiliyorsun.
Aynı şekilde birine nasıl bir insandan hoşlandığınızı söylerseniz size uzun bir liste verir. Ama sonunda seçim yapacak kişinin aslında bu liste hiçbir alakası olmadığını görüyoruz. Çünkü kişi birinden etkilendiğinde listesine gitmiyor. Sezgisel davranır. Ve çoğu durumda bu duygu ve sezgiler insanların önceden yazdıkları mantıksal listenin gösterdiğine aykırı. Bilinçaltımız aynen bu şekilde çalışıyor. Yani çoğumuz beyaz olmak, erkek olmak, uzun boylu olmak gibi özellikleri güç, yeterlilik gibi nitelikleri bilinçsizce ve istemsizce ilişkilendirmeyi öğrendik, değil mi? Hatta uzun boylu beyaz bir erkeğin kısa boylu siyahi bir kadından daha güçlü olduğunu düşünmesek bile çoğumuz bilinçsizce bu çağrışımı zihnimizde kurmuşuzdur. Aynı şey gerçek dünyada da oldu. Yani bilinçaltımızda alınan bu kararlar uzun boylu beyaz bir adam için profesyonel hayatta başarının gerçekten daha kolay olması sonucunu doğurur. Bir başka ilginç şey de hepimizin bir dereceye kadar zihin okuyabiliyor olmamızdır. Yapmamız gereken insanların yüzlerine yakından bakmak. Çünkü insanların yüz ifadeleri tam olarak ne düşündüklerini gösteriyor. Diğer taraftan otizmli insanlar da var ve biz onlara söyleyene kadar bir duyguyu anlamıyorlar. Yani birinin yüzünden üzgün mü yoksa mutlu mu olduğunu anlayamazlar. Şimdi mesele şu ki diğer insanlar da stresin baskısı altında geçici olarak otizm olabiliyor. Stresin altında olduğumuzda yüz ifadeleri gibi birçok dolaylı sinyali görmezden gelebiliriz. Stresli olduğumuz için tüm dikkatimizi etrafımızdaki en önemli bilgilere veririz. Bu da bizi tehdit eden ve bizi strese sokan tehlikeyle ilgili bilgilerle aynı. Stres ne kadar yüksek olursa bu geçici otizm olasılığı da o kadar yüksek olur. Ve belli bir noktadan sonra stres daha da arttığında mantıksal düşünme sistemi tamamen ortamı terk eder ve insanlar tamamen öngörülemez hale gelebilir. Bu ön yargılardan kurtulmak istiyorsanız yolu yeni şeyler deneyimlemek, yeni insanlar görmektir. Beynin gözlemlerini daha çeşitli hale getirin. Bilinçaltı bu şekilde alıştırılır ve eğitilir. Yeni deneyimlere maruz kalmak ve farklı gözlemler yapmak bu önyargıların, bu ayrımcılık bakış açısının zararlarını azaltmaya yardımcı olur. Bilinçaltımızda var olan ve kararlarımızı kötü etkileyebilecek önyargılardan korunmak için yapmamız gereken bir diğer şey de konuyla alakasız bilgilerden kaçınmak. Burada yine ilginç bir örnek var. Uzun yıllar müzik dünyasında kemanı sadece erkeklerin çalması gerektiğine inanılıyordu. Çünkü kadınlar bu konuda iyi değil gibi. Bir kadın kemanı iyi çalamaz. O kadar kabul görmüş ki bu düşünce bir kadın ne kadar yetenekli ve iyi olursa olsun bir işe seçilmezdi. Yaptıkları şey röportajları perde arkasına almaktı. Belki duymuşsunuzdur. Kemancı bir perdenin arkasındaydı ve jüri onun kadın mı erkek mi olduğunu göremezdi. Yargılama yalnızca yeteneğe göre yapılıyordu ve böylece doğal olarak dünyanın her yerindeki orkestralarının kadınların da önü açıldı. Kitabın ana mesajı insan beyninin göz açıp kapayıncaya kadar sezgisel kararlar alabildiğini, snap judgment, anlık karar adı verilen bir sürecin var olduğu. Kitap bize çoğu zaman bu sezgisel kararların çok fazla bilgi ve analize dayanan kararlardan daha iyi olduğunu gösteriyor. Daha sonra bu sezgisel kararların çoğu zaman bilinçsizce verildiğini ve doğru olmayan ön yargılara dayandığını da açıklıyor. Ve bu nedenle kitap biraz son bölümlerinde sezgisel kararlarımızı bu ön yargıların zararlarından nasıl korumamız gerektiğini anlatıyor. Henüz yazmadığım şiirleri yaşıyorum. هر بلایی سرم اومد همه دردی که کشیدم همه رو به جون خریدم ولی از تو نبریدم هر جا بودم با تو بودم هر جا رفتم تو رو دیدم تو سبک شدن تو رویا همه جا به تو رسیدم. Bir içki içersin önce, sonra o içki kendine bir içki söyler, sonra da sen içkinin mezesi olursun.
Bu kitabın yazarı İranlı ve şimdi bilmiyorum İngilizce versiyonu mu öyle yazmış yoksa bu çeviri mi böyle yazmış. Diyor ki hatta adını Badmacan koyalım diye şaka bile yaptı. Farsçada patlıcan demek. Farsçada patlıcan bademcun ya da bademcan yazılır. Bademcun okunur. Burada bir yazılış hatası var. Acaba Tanrı'nın senin mutlu olmanı istediğine inanmıyor olabilir misin? Tanrı'nın, annenin, şiirin, artık neyse. Sen kim oluyorsun da başka herkese mutlu olmaya hakkı var da senin yok mesela. Next station, Osmaniye. Uyku denen şey yutkunmak ya da tuvalete gitmek gibi bir zaruretten değil de inançtan kaynaklanıyormuş gibi geliyordu ona. İnsanlar nihayetinde gerçekten uykuya dalacaklarına güvenerek uyuyormuş gibi yapıyordu. Her gece yeniden söylenen bir yalandı bu. Yalan değilse bile bir gösteriydi. Ve her gösteri samimiyetten azade olacak diye bir kaide olmasa da bu durum işin rengini hiç şüphesiz değiştiriyordu. Aynanın karşısında kendi kendinize yaptığınız konuşma hiçbir zaman gerçekte yaptığınız konuşmayla aynı olmuyordu. 나처럼 헤어지면 뭐가 제일 힘든지 알아? 뭐 걔가 보고 싶고 옛날 생각이 나고 그런 거보다 대체 내가 뭘 잘못했나 그것만 계속 생각하게 돼. اگه احساسمو کشتی اگه از یاد منو بردی اگه رفتی بی تفاوت به غریب سر سپردی بدون اینا که دل من شده جادو به طلسمت یکی هست این ور دنیا که تو یادش مونده اسمت. Ya bana ne abi, sürekli ben mi affedeceğim herkese? Sürekli ben mi sineği çekeceğim olup bitenleri? Empatinin de bir sınırı olmalı. Ben bunu işimin bir parçası olarak görüyordum. Sonuçta anlamadığım bir insanı, bir karakteri yazamazsın. Ama empatlığı biraz abartmışım herhalde ki etrafım bir sürü dallamayla dolmuş. Halbuki adalet herkesi bağışlayarak değil, hak edenleri cezalandırarak sağlanır. Aksi takdirde karşındaki bir de böyle kronik bir yalancı ya da kötüyse onu sürekli bağışlamak ve değişeceğini ummak senin sadece daha fazla suistimal edilmene neden olur. Maşallah. Böyle harika cips yapıyorsun.
پر از رنگ‌های مختلفه، پر از بنفشه، پر از آبیه. یعنی شما روی برگا رو نگاه بکنید همیشه انعکاس آسمون رو روش می‌بینید. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic is fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Kaşık alabilir miyiz?ねえ、今から晴れるよ。私、好きだな。この仕事、晴れ女の仕事。私ね、自分の役割みたいなものがやっと分かった。Birisi hala göndermiş olduğun şarkıları dinliyor. Birisi hala senden öğrendiği şakaları kullanıyor. Birisi hala seninle yaşadığı bir anıyı her hatırladığında gülümsüyor. اینجا اون مترو که میره سمت شیشانه، اینجا که بری اینجا سالت گالاته. هر گلی یه بویی داره. یه جوری میپریدم از خودم. Universe is calling you to
Bu arada cheers. Kesinlikle bunu vlog çekme. Kesinlikle bunu koyacağım.